Merhaba, ben Ercan Yılmaz. Güç Sistemleri İş Biriminde Segment Grup Satış Müdürü olarak görev yapmaktayım. Innovation Summit 2021 etkinliğimiz çerçevesinde konuğumuz Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Kemal Güngör. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bize zaman ayırdığınız ve burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz size teşekkür ederiz. Mustafa Bey, başlangıçta izleyicilerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, önce eğitim hayatımdan bahsedeyim. Ben 98 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sonrasında aynı üniversite ve bölümde yüksek lisansımı tamamladım. Geçen yılda Bilkent Üniversitesi'nde Executive MBA programını bitirdim. 23 yıllık meslek hayatımın tamamı enerji sektöründe geçti. Öncelikle enerjinin iletimi alanında yüksek gerilim enerji iletim hatları ve trafo merkezleri projelerinde görev yaptım. Sonra yenilenebilir enerji santralleri yatırımları yapan firmalarda görev aldım. Özellikle en önemli görev yaptığım projeler arasında Türkiye'nin özel sektör ilk rüzgar santrali de bulunmakta. Akfen grubuna da 2007 yılında katıldım. Akfen enerji sektörüne 2007 yılı başında girdi. Ben de 2007 yılı ortasından itibaren Akfen'de görev yapıyorum. Mustafa Bey, Akfen birçok alanda hizmet sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de yenilenebilir enerji. Sizin görüşlerinize göre, sizin tecrübenize göre sektörün bugünü ve yarını hangi yönde ilerliyor? Şimdi öncelikle yenilenebilir enerji sektörünün gelişiminden bahsetmek isterim. Tabii enerji üretiminde hem Türkiye'de hem dünyada ana kaynak fosil yakıtlardı son yıllara kadar. Fakat özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin çok sıkı bir şekilde hissedilmesiyle birlikte ve çevre bilincinin gelişimiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına artış meydana geldi. Tabii bunda en büyük etkenlerden birisi de hükümetlerin, devletlerin bu konuyu teşvik etmesi, kolaylaştırıcı mekanizmaları devreye alması oldu. Rakam da vermek gerekirse Türkiye'de son 10 yılda kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %35'lerden %50 seviyelerinin üzerine çıktı. Yine yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi Türkiye'de son 10 yılda %25 seviyelerinden %40 seviyelerini aşmış durumda. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporlarına göre de tüm dünyada da özellikle 2021 yılında yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi %30 seviyelerine bulacak ve bu da sanayi devriminden beri ulaşılabilen en büyük rakam. Yenilenebilir enerjinin tabii iklim değişikliğiyle mücadelenin yanında özellikle bizim ülkemiz Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde cari açığı azaltıcı bir etkisi de var. Çünkü kendi yerli kaynağınızı, sınırsız kaynağınızı kullanıyorsunuz ve bunun yerine yurt dışından almanız gereken kaynaklara vereceğiniz miktar azalıyor, para azalıyor. Tabii özellikle son 10 yıldaki yenilenebilir enerjinin gelişiminde özellikle yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasının, YEKDEM'in çok büyük etkisi ve katkısı oldu. Tabii bundan sonrasında özellikle hem çevre bilincinin gelişmesi hem iklim değişikliğinin etkilerinin işte hep birlikte yaşıyoruz. Yangınlar, seller, kuraklık, ekstrem doğa olaylarının daha sık yaşanması ile birlikte bu hassasiyetin artması, iklim değişikliğiyle mücadele bilincinin gelişmesiyle yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Yine ilgili kuruluşların yaptığı çalışmalara göre önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin %40 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Burada öne çıkacak kaynaklarda özellikle yatırım maliyeti düşen güneş ve rüzgar santralleri olacak. Mustafa Bey, Schneider Elektrik ve Akfen arasındaki işbirliği 10 seneyi aşkın süredir devam ediyor. Bu süreç zarfında Schneider Elektrik'le yapmış olduğunuz önemli projelerden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii bizim Schneider Elektrik'le işbirliğimiz portföyün ilk projesi Sırma HES'le, Sırma Hidroelektrik Santrali ile birlikte başladı. 2009 yılında devreye aldık bu santrali. Ondan sonra diğer HES projelerimizle devam etti. Özellikle en büyük projelerimiz Otluca, Çamlıca, Saraçbendi,
Doğançay, Doruk ve diğer bütün HES projelerimizde Schneider Electric'le birlikte çalıştık. Schneider Electric bu projelerde, hidroelektrik santral projelerimizde bize alçak gerilim şalt ekipmanları, orta gerilim hücreler, koruma röleleri ve endüstriyel otomasyon ekipmanları temin etti. SCADA sistemlerinin kurulumlarını gerçekleştirdi. Bu santraller devreye girdikten sonra da işbirliği modelimizi biraz değiştirdik. Şimdi bu santrallerde kullanılan elektriksel ekipmanların koruyucu bakımları konusunda yine Schneider Electric ile birlikte çalışıyoruz ve bu sayede de hem bu ekipmanların ömrünü uzatıyoruz birlikte hem de tesislerin emramadelik oranlarını yükseltiyoruz. Projelerinizde enerji dağıtımı temelinde yazılım ve otomasyon anlamında ihtiyaçlarınız nelerdir? Bir de şeyi merak ediyorum, sektörün bu anlamda hangi doğrultuda ilerlediğini gözlemleyebiliyor musunuz? Şimdi bizim enerji dağıtımındaki en önemli ihtiyaçlarımız orta gerilim, modüler hücreler ve koruma röleleri. Yazılım tarafından baktığınızda da bu röleleri kontrol eden yazılımlar ve yine tüm ekipmanları, tüm sistemi kontrol eden SCADA sistemleri. Bu sistemlerde oluşabilecek arızalarda hem ekipman tedariği, hem sistemlerin kurulumu, devreye alınması, konfigüre edilmeleriyle geçecek sürede hem emramadelikleri azaltıcı hem de üretim kaybına yol açıcı olumsuz etkileri var. Bundan sonraki süreçte özellikle bu lokal SCADA sistemlerine ilave olarak merkezi SCADA sistemlerinin, merkezi kontrol sistemlerinin gelişeceğini düşünüyoruz. İşte yeni teknolojilerle birlikte, yapay zekanın kullanılmasıyla birlikte arıza tespitlerinin ve arızaları olmadan önleme çalışmalarının ilerleyeceğini düşünüyoruz. Yine dijital varlık yönetim sistemlerinin kullanılmasıyla da hem ekipmanların ömürlerinin uzatılacağını hem de tesis performanslarının arttırılacağını bekliyoruz. Biz de kendi tesislerimiz için bu yönde çalışmalara başladık ve Schneider Electric'le de görüşmelerimiz halihazırda devam ediyor. Dijitalleşmeden bahsettiniz. Bildiğiniz üzere dijitalleşme, uzaktan kontrol ve izleme konuları özellikle pandemi sürecinde servis sürekliliği anlamında çok daha önemli hale geldi. Bu bağlamda Schneider Electric çözümleri ve ürünleri anlamında bizden ne tür destekler aldınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Öncelikle lokal SCADA sistemlerinde Schneider Electric ürünlerini kullandık. Ve bu ürünlerde özellikle kullanıcı dostu tasarımlarından da oldukça memnun kaldık. Hem operatörlerimiz hem merkezde görev yapan ilgili sorumlu arkadaşlar oldukça memnun kaldılar. Bundan sonrasında da aslında şöyle bir proje üzerinde çalıştık. Lokal SCADA'ya ilave olarak tüm santrallerin, tüm ekipmanların merkezi bir lokasyondan izlenebileceği, tüm verilerin toplanacağı web tabanlı bir otomasyon kontrol sistemi çalışmalarını yürüttük. Burada Schneider Electric'in endüstriyel otomasyon ürünlerini kullandık. Güç kalite analizörleri gibi ekipmanları kullandık. Aynı zamanda RTU ve PLC entegrasyonu konusunda Schneider Electric'in çalışmaları oldu. Ve böylelikle de tüm ekipmanlarımızı, tüm sistemlerimizi uzaktan izlenebilir hale getirdik. Oluşabilecek hasarları, arızaları önceden tespit ederek koruyucu ve önleyici bakımlarımızı programladık. Mustafa Bey, bu güzel söyleyiş için tekrar çok teşekkür ederiz. Biz size ilginiz için teşekkür ediyoruz. Konuğumuz Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Güngör'dü. İzlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.